Ekranın mavi ışığı yorgun yüzünüzü aydınlatıyor. Gece yarısı çoktan geçmiş, beden tamamen tükenmiş durumda ama zihnindeki o arka plan sekmeleri bir türlü kapanmıyor. Sadece uyumak, karanlığa gömülmek tek arzı. Fakat ertesi günün o henüz gelmemiş olan e-postalarının, tamamlanmamış görevlerinin ağırlığı şimdiden havada asılı duruyor. Psikoloji literatüründe içinden çıkılamayan bu boğucu hissin çok net bir haritası var. Christina Maslach tarafından geliştirilen tükenmişlik modeli, bu karanlık döngüyü onlarca yıl önce bilimsel bir temele oturttu. İşin daha da çarpıcı tarafı, Dünya Sağlık Örgütü artık bu durumu sadece geçici bir yorgunluk hali olarak görmüyor. ICD-11 kılavuzundaki resmi tanım, sorunun kaynağını tamamen bireyden söküp alıyor ve doğrudan çalışma sistemine yerleştiriyor. Tıbbi bir hastalık değil artık bu. Veya kişisel bir zayıflık, psikolojik bir kırılganlık değil. Başarıyla yönetilemeyen kronik iş yeri stresi sonucu ortaya çıkan tamamen mesleki bir fenomen olarak sınıflandırılıyor. Geleneksel tıp uzun yıllar boyunca bu durumu klinik depresyon veya anksiyete bozukluklarıyla karıştırdı. İnsanlar durup dururken hastalanmıyor çünkü. İçinde bulundukları, nefes aldıkları o yapı onları sistematik ve acımasız bir şekilde tüketiyor. Tanımın değişmesi muazzam bir paradigma kayması aslında. Ortada kimyasal bir dengesizlikten ziyade toksik bir mimari var. Bireyin beynindeki serotonin seviyesine odaklanmak yerine o beynin hayatta kalmaya çalıştığı ekosistemi sorgulamak zorundayız. Christina Maslach tarafından çizilen o üç boyutlu model, çöküşün bir anda ve rastgele gerçekleşmediğini çok net kanıtlıyor. Modelin ilk aşaması, herkesin çok iyi bildiği o duygusal tükenme eşiği. Duygusal tükenme enerjinin damla damla sızması değil de barajın duvarlarının yıkılıp aniden boşalması durumu. İnsanın artık verebilecek hiçbir şeyim kalmadığı dediği o mutlak boşluk ve kuruluk hissi, bedenen orada olsanız bile zihnen çoktan binayı terk etmiş olma hali. Biyolojik deponun tamamen sıfırlanması zihni devasa bir tehdit algısına sürüklüyor. Hemen ardından beynin kendini korumak için devreye soktuğu o ürkütücü ikinci boyut başlıyor. Duyarsızlaşma veya diğer adıyla kinizm, işe, iş arkadaşlarına ve hatta hizmet verilen insanlara karşı örülen kalın, buz gibi bir zihinsel duvar. Empatinin bir hayatta kalma mekanizması olarak tamamen fişten çekilmesi durumu bu. Bir öğretmenin öğrencilerini sadece tahammül edilmesi gereken gürültü kaynakları olarak görmeye başlaması Veya bir doktorun hastalarını koridordaki oda numaralarından ibaret sayması gibi. İnsanları birer nesne, sorunları ise sadece birer evrak yığını olarak görme eğilimi. zihin daha fazla hasar almamak için araya mesafe koyuyor. Üçüncü ve son boyut çöküşü tamamlayan evre. Azalan mesleki yeterlilik. Ne yapılırsa yapılsın, ne kadar çabalanırsa çabalansın, üretilen hiçbir şeyin işe yaramadığına dair o felç edici inanç. Dünyanın en anlamsız işinin yapıldığına dair o karanlık kabullenme. Tükenmişliği genel olarak telefonun bataryasının gün sonunda bitmesi gibi düşünüyoruz biz hep. Şarja takılır ve her şey düzelir. Batarya analojisi modern çağın çalışanlarına dayatılan en tehlikeli, en yanıltıcı mitlerden birini barındırıyor içinde. Basit bir fiziksel yorgunluk veya zihinsel gerginlik hafta sonu tatiliyle, iyi bir uykuyla gerçekten geçer. Batarya dolar ve sistem ertesi sabah sorunsuz bir şekilde yeniden başlar. Tükenmişlik ise o batarya asidinin yavaş yavaş sızıp telefonun anakartını, devrelerini geri dönülemez şekilde eritmesi durumu. Yıllık izne çıkılır, 2 hafta boyunca bir sahilde yatarak dinlendiği sanılır. İşe dönüldüğünde o ilk 48 saat içinde her şey aynı karanlığa, aynı zihinsel ağırlığa geri bürünür. Anakart zaten erimiştir çünkü. Sorun bataryanın kendisinde, yani bireyin kendi enerji deposunda veya dinlenme kapasitesinde değildir. Sorun, o telefonun sürekli takılı kalmaya zorlandığı, aşırı voltajlı, dengesiz ve yakıcı prizdedir. Anakart asitle erirken cihazın şarj yüzdesine bakmak, ekranı silmek, dış kılıfını değiştirmek hiçbir anlam ifade etmez. Sistemi besleyen güç kaynağının kendisi temelden arızalıdır. 2025 ve 2026 yıllarına ait küresel verilere baktığımızda, bu anakart erimesinin eşi benzeri görülmemiş bir hıza ulaştığı görülüyor.
Araştırmalar, çalışanların %82'sinin aktif bir tükenmişlik riski altında hayatta kalmaya çalıştığını belgeliyor. Demografik kaymaysa tablonun en ürkütücü yanı. Önceki jenerasyonlarda, örneğin kendi ebeveynlerimizin iş hayatında 42 yaş civarında zirve yapan bu tükenmişlik krizi, günümüzde Y ve Z kuşakları için 25 yaşına kadar gerilemiş durumda. İnsanlar kariyere adım atar atmaz duvara çarpıyor. Sistemik hızın ve beklentilerin kontrolden çıkması bu jenerasyonel çöküşü tetikliyor. Genç çalışanlar, kendilerinden önceki 10 yılların biriktirdiği hantal kurumsal yapılarla yepyeni bir dijital hız çağının tam ortasında çarpışıyorlar. Bu hız meselesi tam da o arızalı priz benzetmesinin kalbine oturuyor. Elimizdeki teknolojik imkanlara bakıldığında aslında o bataryanın hiç olmadığı kadar rahat dolması, o prizin çok daha dengeli enerji vermesi gerekirdi. Şirketlerin %88'i yapay zeka araçlarını sistemlerine apar topar entegre etti. Her köşe başını yeni yazılımlar, büyük dil modelleri, akıllı asistanlar tutmuş durumda. Topluma satılan o büyük anlatıda yapay zekanın insanlığı anlamsız angaryadan kurtaracağı, daha çok boş vakit yaratacağı ve omuzlardaki iş yükünü hafifleteceği vaat ediliyordu. Ortada devasa, anlaşılması güç bir ironi var. Elimizde saniyeler içinde kod yazan, verileri analiz eden, metinler üreten makineler varken, nasıl oldu da teknoloji bizi daha çok çalışır, daha çok stres altında kalır ve çok daha erken tükenir hale getirdi? Teknolojik mimarinin insan biyolojisinin sınırlarını hiçbir şekilde umursamaması bu paradoksun temelini oluşturuyor. Yapay zeka bir raporu saniyeler içinde analiz ettiğinde veya rutin bir görevi otomatize ettiğinde kurumlar o görevden kazanılan zamanı insanın dinlenmesine, Düşünmesine veya yaratıcılığını beslemesine ayırmıyor. Literatürde buna iş yükü reboundu deniyor. yapay zeka bir raporu 1 saat yerine 10 saniyede yazdığında yöneticiler kimseye gidip 1 saat dinlenmesini söylemiyor. Otomasyonla açılan o küçük zaman boşluğu derhal daha karmaşık ve daha yüksek hacimli yeni görevlerle dolduruluyor. Kapasite boşluğunun anında sömürülmesi sistemin doğasında var. Üstelik bu durum sadece işin hacmini değil, işin niteliğini de zorlaştırıyor. Yapay zeka işin mekanik kısmını hızlandırırken, sistem yönetimi, verilerin doğrulanması, halüsinasyonların kontrolü ve departmanlar arası koordinasyon gibi o iş hakkındaki işleri devasa oranda arttırdı. Tüm bu dijital yığın içinde yol bulmaya çalışırken yaşanan bilişsel maliyet de inanılmaz boyutlarda. Araç yığılması adı verilen fenomen, birbirine entegre olmayan onlarca farklı dijital platformun yarattığı kaos. Verilere göre çalışanlar sadece farklı uygulamalar, sekmeler ve mesajlaşma yazılımları arası geçiş yaparken haftada tam 51 dakika kaybediyor. Bağlam değiştirme cezası dediğimiz nörolojik bir bedel ödeniyor o 51 dakika boyunca. Beyin her yeni sekmeye geçtiğinde odaklanmayı sıfırdan inşa etmek zorunda kalıyor. Sistemlerin kusursuz ve anında tepki verecek şekilde çalışması beklentisi, insan zihnini 7 gün 24 saat çevrim içi kalmaya zorlanan etten ve kemikten bir sunucuya dönüştürüyor. Sürekli tetikte olma halinin yarattığı o görünmez, sürekli artan ağırlık, modern ofislerin en büyük açmazı. Gelen her anlık mesaj, ekranda beliren her kırmızı bildirim, acil ibareli her e-posta, sinir sisteminde mini bir savaş veya kaç tepkisi yaratıyor. İnsan bedeni ormanda vahşi bir tehditle karşılaşmış gibi adrenalin pompalıyor ama karşısındaki sadece bir elektronik tablo. Bilişsel erozyon tam olarak bu boğulma anının, bu sahte tehditlerin kronikleşmesiyle başlıyor. İnsan beyni yüz binlerce yıllık evrimi boyunca akut tehlike anlarında kortizol salgılayıp, tehlike geçince parasempatik sinir sistemini devreye sokarak dinlenme fazına, onarım aşamasına geçmek üzere tasarlandı. Bugünün hiper dijital iş dünyasında o hayatta kalma tehlikesi asla ve asla geçmiyor. Araştırmalarda yapay zeka kaynaklı stres döngüsü olarak adlandırılan durum aslında koca bir kurumsal illüzyonun çöküşünü belgeliyor. Şirketlerin %95'i devasa yapay zeka yatırımlarından anlamlı, ölçülebilir bir yatırım getirisi elde edemiyor. Teknoloji, insan kapasitesini uyumlu bir şekilde arttırmak yerine insanı son damlasına kadar hızlandırıp adeta posasını çıkarıyor.
Sistemin hızı katlanarak artarken insanın o hızı işleme, duygusal olarak sindirme ve nörolojik olarak penceresi tamamen kapanıyor. Bitmek bilmeyen bir veri sağanağı altında nefes alacak tek bir saniye bile bulamadan boğuluyor. Bu evrimsel ve biyolojik sınırları sadece yeni bir yazılım güncellemesiyle veya teknolojik bir yamayla aşmaya çalışmak, su alan devasa bir geminin gövdesindeki çatlakları şeffaf bantla kapatmaya benziyor. Kapasitelerinin çok ötesinde bir veri akışını yönetmeye, bu gürültüyü filtrelemeye çalışan zihinler, insanı insan yapan en temel yeteneklerini feda ediyor. Derin odaklanma, uzun vadeli stratejik düşünme ve en önemlisi empati kurma becerileri hızla, sessizce yok oluyor. Bilişsel erozyon böylesine yıkıcı, böylesine geniş çaplı boyutlara ulaşmışken, büyük şirketlerin bulduğu çözüm genellikle bozulan o bireyi onarmaya çalışmaktan öteye gitmiyor. Bireysel direnç programları, kurumsal farkındalık eğitimleri, mesai saatleri arasına sıkıştırılmış kısa meditasyon seansları mantar gibi çoğalıyor. Çalışanlara sürekli olarak daha dayanıklı, daha esnek olmaları gerektiği, stresle başa çıkma tekniklerini öğrenerek kendilerini geliştirmeleri gerektiği aşılanıyor. Sorun sistemde değilmiş de stresi yönetemeyen çalışanın zayıflığındaymış gibi bir kurumsal anlatı inşa ediliyor. Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi tarafından yapılan geniş çaplı araştırmalar, bu tür bireysel müdahalelerin tamamen işe yaramaz olmadığını gösteriyor gerçi. Örneğin Mindfulness-Based Stress Reduction programı uygulayan hemşirelerde tükenmişlik oranlarında %36'lık belirgin bir düşüş kaydediliyor. Bilişsel davranışçı terapi seansları da bireylere zararlı düşünce kalıplarını kırmayı, aşırı taleplere hayır demeyi ve kendi sınırlarını çizmeyi öğretiyor. Bu araçlar biyolojik olarak faydalı birer tampon sağlıyor. Ancak burada çok temel, ölümcül bir mantık hatası var. Derin nefes alma egzersizleri veya gelişmiş farkındalık pratikleri o çok konuşulan zehirli gazla dolu odada sadece biraz daha uzun süre hayatta kalmayı sağlıyor. Odadaki gazın kendisini temizlemiyor, sızıntıyı durdurmuyor, otonomi eksikliği, aşırı ve mantıksız iş yükü, kurumsal adaletsizlik, ödül yetersizliği ve derin değer çatışmaları gibi makro düzeydeki sistemik sorunlar eninde sonunda her türlü bireysel başa çıkma stratejisini ezip geçiyor. Zehirli gazın odaya sızdığı ana vanayı kapatmadan içerideki insanlara gaz maskesi dağıtmak sadece çöküşü erteliyor. Kurumlar toksik bir çalışma kültürünü radikal bir şekilde değiştirmek yerine çalışanlarına o toksisiteye nasıl sessizce ve daha uzun süre dayanacaklarını öğretmeyi seçiyorlar. Asıl yapısal sorumluluklardan, o pahalı mimari reformlardan kaçmanın en kolay yolu bu. Bireye daha dayanıklı ol demek, benim bozuk, aşırı talepkar sistemime uyum sağlamak için daha fazla acı çekmeyi öğren demenin kibar, janjanlı ambalajlara sarılmış kurumsal bir yoludur. Gerçek ve kalıcı bir iyileşme, sorunun bireyin dayanıklılık seviyesinde değil, doğrudan sistemin tasarımında olduğunu şartsız bir şekilde kabul etmekle başlar. Kurumsal mimarinin nasıl onarılması gerektiğine dair, hatayı kabul edip rotayı değiştiren çok somut bir örnek var. Hekim tükenmişliğinin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Mayo Clinic, kendi içindeki bu krize karşı geleneksel bireysel direnç söylemlerini tamamen bir kenara bıraktı. Doğrudan işin yapılış şekline ve kurum içi bağlara neşter vurdu. Geliştirdikleri o yenilikçi Listen Act Develop yaklaşımı ve özellikle Kompas modeli, milyar dolarlık yeni yapay zeka yatırımlarından ziyade en temel, en ilkel insani ihtiyaca odaklanıyor. Topluluk olmak, masayı paylaşmak ve bağ kurmak. Hekimleri ayda en az 2 kez tamamen kurumsal olarak finanse edilen yemeklerde 6 ile 10 kişilik küçük sabit gruplar halinde bir araya getirdiler. Bu buluşmalar, verimlilik metriklerinin, hasta sayılarının veya performans hedeflerinin konuşulduğu rutin şirket toplantıları değildi. Tamamen hekimlere ait, dış müdahaleden, idari yöneticilerden uzak tutulan güvenli bir alandı. İşin zorluklarını, sistemin yarattığı trajedileri, küçük başarıları ve biriken hayal kırıklıklarını paylaştıkları, sadece insan olduklarını ve yalnız olmadıklarını hatırladıkları son derece organik seanslardı. İzolasyonun ve mesleki yalnızlığın kırılması,
tükenmişliğin o en tehlikeli ikinci boyutu olan o duyarsızlaşmaya karşı bilinen en güçlü panzehir olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar acılarını paylaştıklarında hastalarını veya işlerini yeniden insanlaştırmaya başlıyorlar. Bu yemekler kurumsal insan kaynaklarının uydurduğu basit bir sosyalleşme aktivitesi değildi. Hekimler arası meslektaş dayanışmasının kurulun en temel yapı taşı olarak sıfırdan bilinçli bir şekilde inşa edilmesiydi. Görünmez bağlar sistemin yükünü taşıyabilen asıl çelik halatlara dönüştü. Daha da kritik olan stratejik hamle, Mayo Clinic yönetiminin doktorları sadece sistemin içinde kendilerine verilen görevi yapan, tuğla üstüne tuğla koyan birer inşaat işçisi olarak görmekten vazgeçmesiydi. Hekimler bizzat o sağlık sisteminin günlük iş akışlarının tasarımına yön veren, masada söz sahibi birer mimar olarak konumlandırıldı. Karar alma süreçlerine doğrudan dahil edilen, sesleri sadece duyulmakla kalmayıp gerçek eyleme dönüştürülen ve meslektaşlarıyla derin bağlar kuran doktorların tükenmişlik oranlarında istatistiksel olarak muazzam düşüşler yaşandı. Otonominin yani kontrol hissinin çalışana geri verilmesi mucizeler yaratıyor. Topluluk hissinin kurumsal bir öncelik olarak canlandırılması, hiçbir meditasyon uygulamasının tek başına asla başaramayacağı derinlikte kalıcı bir yapısal iyileşme sağladı. Bireyi onarmak yerine sistemi onardılar ve birey kendiliğinden iyileşti. Kurumların böylesine köklü kültürel değişimleri her kademede gerçekleştirmesi, iş akışlarını sil baştan tasarlaması maalesef aylar değil, uzun yıllar alacak zorlu bir süreç. Mimarisi bozuk, insanı sürekli üyüten bu devasa sistemlerin tamamen onarılmasını beklerken, zihnin kendi biyolojik temelini korumak için acil, günlük eylem planlarına ihtiyacı var. Yasalar da bu biyolojik temeli korumak için devreye girmeye başladı aslında. Avustralya'da 2024 ve 2025 yıllarında ardı ardına devreye giren bağlantıyı kesme hakkı yasası, bu sınır korumasının artık iyi niyetli kurumların inisiyatifinden çıkarılıp sert bir yasal zemine oturtulması gerektiğini tüm dünyaya kanıtlıyor. Mesai saatleri dışında gelen işle ilgili e-postaları, mesajları veya çağrıları cezalandırılma korkusu olmadan yanıtsız bırakma hakkı, çalışana sunulan modern bir lütuf veya lüks değildir. Sürekli yüksek voltaja maruz kalan o anakartın yanmaması, aklın yitirilmemesi için gereken tamamen fizyolojik bir zorunluluktur. Kurum içinde de o dağınık, her biri ayrı kanaldan kırmızı bildirim gönderen onlarca farklı yazılım ve yapay zeka sisteminin acilen konsolide edilmesi gerekiyor. Dijital gürültünün tekilleştirilerek azaltılması, o bitmek bilmeyen sekme savaşının bitirilmesi şart. Ancak bireysel düzlemde de dinlenmenin tanımını yeniden yapmalıyız. Dinlenmek artık geçmişte olduğu gibi pasif, kendi haline bırakılabilecek bir eylem değil. İşten gelip koltukta saatlerce yatarak o bitmek bilmeyen dijital felaket akışında sürüklenmek, yani ekran kaydırmak, beyni asla dinlendirmiyor. Hatta arka planda o stresi sinsice beslemeye devam ediyor. Aşırı uyarılmış, yorulmuş bir sinir sistemini regüle etmek için ekranların tamamen kapatıldığı aktif bir savunma hattı kurmak, son derece bilinçli, bazen zorlayıcı bir çaba harcamak gerekiyor. Sadece durmak yetmiyor. Zihni başka bir frekansa aktif olarak geçirmek şart. Ekran dışı, somut, analog dünyaya geri dönüş, modern yaşamın tahrip ettiği dopamin yollarını sağlıklı bir şekilde yeniden inşa etmenin tek geçerli, bilimsel olarak kanıtlanmış yoludur. İnsan beyni sanal bildirimlerin sahte, kesintisiz aciliyetleriyle değil, gerçek dünyanın yavaş, somut ve dokunsal geri bildirimleriyle beslenecek şekilde evrimleşmiştir milyonlarca yıl boyunca. Elleri toprağa değdirmek, mutfakta bir şeyler doğramak, bir tahta parçasını yontmak veya dijital hiçbir aracın araya girmediği yüz yüze saatler süren derin sohbetler etmek, Bunlar modern çağda artık hafta sonu boş zamanı değerlendirilen nostaljik birer hobi değil, delirmemek için sinir sistemini korumaya yönelik kritik birer hayatta kalma stratejisi haline geldiler. biyolojik restorasyon dediğimiz o sağlam temel atılmadan, yani 7-8 saatlik kesintisiz uyku,
Doğayla doğrudan temas ve geçirgen olmayan dijital sınırlar kurulmadan üzerine inşa edilecek her türlü toparlanma çabası havada kalır. İnsanın esnetilemez, değiştirilemez katı biyolojik sınırları vardır. Bu evrimsel sınırları parvasızca ihlal eden, makina hızını insan hızı sanan her kurumsal adım, faturasını kaçınılmaz olarak fiziksel çöküş, kronik yorgunluk ve ruhsal yabancılaşma olarak keser. Tükenmişlik damgası, zayıf bir karakterin tembelliğin, vizyonsuzluğun veya kapasite yetersizliğinin göstergesi değildir. İnsan doğasına tamamen aykırı, bozuk, adaletsiz ve durmaksızın hızlanan, yıkıcı bir sisteme çok uzun süre inanılmaz bir dirençle dayanmaya çalışmanın doğal bir sonucudur. Hatta bir yanıyla takdir edilesi ama o kadar da acı verici, yıkıcı bir çırpınıştır. Bölümün en başındaki o karanlık odaya, uykusuz ve yorgun bir yüzü aydınlatan o soğuk mavi ışığa yeniden dönelim. Bütün bu anlattığımız bilimsel verilerin, psikolojik teşhislerin ve devasa kurumsal stratejilerin kalbinde yatan en büyük ironi, en can yakıcı gerçek şudur. İnsanlar genellikle işlerini, hastalarını, projelerini veya ürettikleri değeri umursamadıkları için çökmezler. Çok fazla ve çok uzun süre umursadıkları için tüm varlıklarını, tüm benliklerini ve kimliklerini o yaptıkları işe adadıkları için içten içe sessizce yanarak tükenirler. Belki de bu hız, bu bitmek bilmeyen performans ve optimizasyon çağında birey olarak yapabileceğimiz en büyük, en radikal devrim ne zaman duracağımızı bilmektir. O görünmez dijital kordonu kesme cesaretini göstermek ve kendi eşsiz, insani değerimizi sadece gün sonunda öğrettiğimiz o mekanik çıktılarla ölçmekten sonsuza dek vazgeçmektir. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.